Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için içi kabak dolgulu çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Kabaklı, cevizli, kıyır kıyır kurabiye hamuruyla çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yapımı da oldukça kolay. Her aşamasını dikkatlice izlerseniz ve püf noktasına dikkat ederek yaparsanız bu görseldeki, bu lezzetteki sonucu sizler de elde edebilirsiniz. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle tarifimde 500 gram bal kabağı kullandım. Bal kabağının taze ve lezzetli olmasına, tatlı olmasına özen gösterin. 500 gram bal kabağının kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayıp uygun bir tencerenin içerisine ekledim ve bir çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şekeri ekledim. Bir çay bardağı ince çekilmiş ceviz ekledim. Dilerseniz ceviz yerine fındık, badem veya Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Ben cevizle kabağın uyumunu daha çok sevdiğim için ceviz ekledim. Bir çay bardağı da su ekleyip hemen ocağın altını açıp kabağımı pişiriyorum. İyice pişene kadar ocakta tutuyorum. Yumuşacık olduktan sonra bal kabağımızı bir kenara alalım. Çatalla ezip veya blenderdan geçirip püre haline getireceğiz ve son olarak bir çay bardağı cevizimizi ekleyip karıştıracağız ve bal kabaklı iç dolgumuz hazır olmuş olacak. Bal kabağımız ocakta pişerken hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Kurabiye hamurumuz için bir adet yumurtamızı uygun bir kabın içerisine kıralım. Bir yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu ekleyelim. Bir çay bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir paket toz vanilya ekleyelim ve bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekleyelim. Hamur kabartma tozu yerine dilerseniz bir çay kaşığı ölçüsünde karbonat da ekleyebilirsiniz. Tart hamuruna karbonat da çok lezzet katıyor. Hangisi elinizde varsa ikisinden biri olur. El çırpıcısıyla karıştırıyorum. Güzel bir kıvam, homojen bir kıvam aldıktan sonra geri kalan malzemelerimi ekleyeceğim. 180 gram soğuk tereyağımı ekliyorum. Genelde tart hamurlarında veya böyle meyveli yaptığımız iç dolgulu hamurlarda tereyağının oda sıcaklığında değil de buzdolabından çıkar çıkmaz soğuk haliyle ekliyoruz. 3 su bardağı unumu ekliyorum bu aşamada. Hamurum cıvık olacağından dolayı yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Hamurun kıvamına göre ekleme yapabilirsiniz. Ben 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Şimdi yakından da gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladık. Bu şekilde kurabiye hamurunuz olduktan sonra bir kenara alalım. Vaktiniz varsa eğer buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Ben yarım saat kadar buzdolabımda dinlendirdim. Kurabiye hamurum buzdolabında dinlenirken bal kabağı püresinin içerisine bir çay bardağı ince çekilmiş cevizini ekleyip tekrardan karıştırıp eziyorum. Bal kabağı püremiz hazır olmuş oluyor. Buzdolabında hamurunuzu dinlendirmenizi tavsiye ederim. Kolaylıkla açabilirsiniz ve üzeri de pürüzsüz bir şekilde olur kurabiye hamurunuzun. O yüzden buna da lütfen dikkat edelim. Hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde hamurumuzda oyuk oluşturalım. İçerisine iç harcımızı bir tatlı kaşığı yardımıyla dolduralım. Bakın buzdolabında dinlendirdiğim için hamurumuz çok güzel bir şekilde açılıyor ve pürüzsüz oluyor üstü de. Bu tarz kurabiyelerde çok önemli. Dolu dolu iç harcını dolduruyorum ve öncelikle iki hamurun uç kısımlarını birleştiriyorum. Sonra avucumun içerisinde yuvarlak şeklini veriyorum. Yuvarlak şeklini verdikten sonra şimdi şeklimizi oluşturmaya başlayabiliriz. Bir ipten faydalanarak bal kabağı görselini yapıyoruz. İnce bir ipinizle hemen büyükçe bir parça koparın. Kopardıktan sonra hamurumuzun üzerinde bu şekilde gördüğünüz gibi tam ortadan ikiye bölüyoruz öncelikle. Arka kısmından da aynı şekilde ortaya bölüyoruz. Sonra dikey olarak yapıyoruz. Sonra çapraz uçları da yaptıktan sonra toplamda 8 dilime hamurumuzu bölmüş oluyoruz. Bölerken çok bastırmanıza gerek yok. Hamurumuzun içerisinde kabartma tozu ve yumurta olduğu için hafiften de bastırarak yapsanız iple yeterli oluyor. Çünkü kabardığı için bal kabağı görselinde o parçalarda şişkinlik oluşuyor. Bu şekilde yaptığım gibi çok fazla bastırmadan yapabilirsiniz. Son olarak hamurumuzun üstünü 2 kere bağlıyorum. Bağladıktan sonra uç kısımlarını bir makas yardımıyla kesiyorum ve yağlı kağıt seriyle fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum.
Yapımı gördüğünüz gibi oldukça kolay, basit. Bu şekli yapmaya değer mi bu kurabiye de? Bana göre değer. Çünkü birebir piştikten sonra göreceksiniz. Orijinal bal kabağı görselinde kurabiyeler oldu. Çok şirin. Özel günlerinizde yapabilirsiniz. Ama tabii uğraşmak istemezseniz de hamurunuzu avucunuz içerisinde yuvarlayarak da fırına verebilirsiniz. Vaktiniz varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hamurlarımızın her birine aynı işlemi yaptıktan sonra hamurumuzun tam ortasına bir elma kabuğunun üst kısmındaki çubuğundan faydalanarak hamurumuzun tam ortasına batıralım. Eğer o çubukları bulamazsanız ince dal parçalarını keserek de yapabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi hepsi birbirinden şirin oldu. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 22 adet bal kabaklı cevizli kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamurumdan da hiç kalmadı, iç harcımdan da hiç kalmadı. Bu şekilde tam yetmiş oldu. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Rengi hafiften pembeleştikten sonra ve altı piştikten sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi pişen kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Piştikten sonra kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçer geçmez hemen üzerine pudra şekeri serpiyoruz ve üzerindeki ipi bir makas yardımıyla kesip alıyoruz. Servis ederken veya sunum esnasında sevdiklerimize ikram ederken mutlaka öncesinde ipleri çıkarmayı unutmayalım. Makasla zaten çok kolaylıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Kurabiyelerimi bu şekilde teker teker iplerini çıkardıktan sonra sunum tabağına diziyorum ve sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Gerçekten göze hitap eden, damağınızı şenlendirecek çok lezzetli, ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiye hamuruyla çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye oldu. Yakından sizler iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyorum. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Tarifimi de denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.